Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 40 katlı bayram baklavası tarifim var. Bu tarif ile bayram baklavası yapmayan kalmayacak. Eğer ben yaptıysam emin olun sizler de gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yıllardır denenen ve çok da memnun kalınan bir tarif. Birazdan size bütün püf noktalarıyla tarifimi anlatacağım. Oklava kullanamayan ve merdane ile de açılabilecek bu tarifimizin iç dokusu ve sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. Baklavamız için gerekli olan malzemelerimi hazırladım ve şimdi yapmaya geçelim. İlk olarak bir çay bardağı sıvı yağını tabağımızın içine alıyoruz. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt ve üzerine 2 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi içine ilave ettim. Baklavamızın daha gevrek, daha çıtır çıtır olması için ve tel tel ayrılması için de, kabarması için de kabartma tozu. Bunları güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. En önemli püf noktalardan biri de unumuzu birdenbire hiçbir zaman dökmüyoruz. Çünkü her unun kalitesi ve içeriği farklı olduğu için hamurumuzu yoğurdukça, unu çektikçe unu ilave edeceğiz. Kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar unumuzu ilave edeceğiz. Evet, iyice daha sonra yoğuracağız. Hamurumuzu iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Ne çok yumuşak ne de sert değil. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tabağımıza alıyorum. Üzerini streç film ile kapatacağım ve hiçbir tarafından hava almayacak şekilde kapatıyorum. Yaklaşık olarak 15 dakika dinlenmeyi bırakacağım. Evet, hamurumuz dinlenirken ben bu esnada şerbetimi hazırlıyorum. 4 su bardağı şekerimizi tencereme ilave ettim. Ve üzerine bir dilim limonumuzu da ve yine 4 su bardağı suyumuzu içine döküyorum. Bu esnada önemli olan ocağımızın altını yakıp şeker eriyinceye kadar durmadan karıştırmalıyız. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatacağız. Şerbetimiz yeterince kaynadı. 15 dakika geçti. Burada size bir püf nokta vermek istiyorum. Eğer ki şerbet yaptığınız zaman şekerleniyorsa bir fincana biraz su koyup buzdolabında üzeri ince bir tabaka buz tutuncaya kadar bekletin ve daha sonra kaynayan şerbetimizin içerisine döküyoruz ve 3 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Ve daha sonra kenara bırakıp soğumasını beklerken hamurumuz da mayalanmış oldu. Şimdi hamurumuzu ben 2 eşit parçaya bölüp ceviz büyüklüğünden biraz daha küçük bezelere ayıracağım. Toplamda her bir parçadan 20 tane çıkacak. Yani toplamda 40 bezemiz olacak. Evet, küçük bezelere ayırıyoruz. Evet, tepsimi ben üzerine hafif bir nişasta serptim ve küçük bezelerimi yapışmaması için üzerine bu şekilde bırakıyorum. Ve bütün bezelerimize aynı işlemi uygulayacağım. Evet, bütün bezelerimi yaptıktan sonra üzerini bir bez ile kapatıyorum kurumaması için. Şimdi baklava yapımımıza geçelim. Malzemeleri hazırladım. Evet, ilk olarak bir bezemizi ben yer sofrasında açtım. İyice nişasta döktükten sonra bir tabak büyüklüğünde merdane yardımı ile açıyoruz. Toplamda 10 tane bezemiz olacak ve her bir bezeyi bu şekilde açıp bir kenara alıp aralarına üzerine yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı nişastamızı döküp 10 bezeyi üst üste koyacağız.
Evet, son bezemizi de açtıktan sonra bu şekilde üzerine nişasta döktüğümüz bezemizi de üzerine alıp elimiz ile hafif bir şekilde çok bastırmadan açıyoruz ve daha sonra merdanemizi alıp hamurumuzu yavaş bir şekilde bastırarak açıyoruz. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için gayet güzel açılıyor. İsterseniz hamurumuzun hepsini merdane ile de açabilirsiniz. Yani eğer benim gibi çok iyi oklavayı açamıyorsanız merdane ile hepsini açabilirsiniz. Biraz büyüttükten sonra ben merdaneyi bırakıp biraz da oklava yardımıyla daha da inceltmek için açtım. Evet, oklava ile de hafif bir şekilde bastırarak üzerinden açıyorum. Evet, hamurumuzu yeteri incelikte açtım ve şimdi tepsimin üzerine seriyorum. Hangi tepsiyle açacaksak onu açtığımız hamurun üzerine koyup onun boyutlarına göre kenarlarından kesiyoruz. Ve ilk olarak tepsinin altındaki yufkamızı en alta seriyoruz. Bütün bir parça olduğu için üzerine de kenarlarındaki diğer kestiğimiz parçalanmış olan bezeleri tek tek üzerine sereceğiz. Böylelikle toplamda 10 bezeydi. Tabi aralarına sermiş olduğumuz koyduğumuz yufkalarla daha da fazla kat oluyor. Şimdi de 5 tane bezeyi arkadaşlar üst üste koydum ve yine aynı şekilde açtım. Yani toplamda 15 tane bezemizi açmış oldum. İsterseniz sizler ilk 15 bezeyi üst üste koyup o şekilde de açabilirsiniz. Ben ikisi arasındaki farkı görmek için ayrı ayrı açtım. Yani 15 tane bezemizi toplamda açmış olduk ve üzerine cevizimizi serpeceğiz şimdi. Sizler isterseniz tek katta da yapabilirsiniz. Ben 15-15 yani toplamda 2 defa ceviz koymuş olacağım. Evet, cevizimizi hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde eşit bir miktarda döküyoruz. Sizler isterseniz daha da çok ya da daha az da kendi zevkinize göre dökebilirsiniz. Evet, birinci katımızı böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi ben bu defa 15 tane bezeyi üst üste koydum. Aralarına nişasta serperek önce merdane daha sonra da oklava ile açtım. Bu süreci sıkıcı olmasın diye hızlı bir şekilde geçtim. Şimdi yine tepsimizi üzerine koyup yine aynı şekilde bıçak yardımıyla kenarlarından tepsi boyutunda kesiyoruz. Bu defa etrafına kestiğimiz küçük parçaları ilk olarak üzerine koyacağız. Ve daha sonra da alttaki yufkamızı da oklava ile alıp hamurumuzun üzerine her tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Şimdi toplamda 30 kat oldu ve üzerine cevizimizi döküyoruz. Yani aslında araları koyduğumuz katlar ile nereden baksanız 2 katı yani 70-80 kat gibi oluyor. Her tarafını eşit bir miktarda koyduğumuz için. Ama bizler 15'er 15'er açtım ve cevizimizi de iyice her tarafına döktüm. Evet, şimdi son açmış olduğum yufkamı da tepsimin üzerine her tarafını örtecek şekilde koyuyorum. Burada önemli olan arkadaşlar en güzel yufkayı en üste koymak ve ben üzerindeki nişastayı aslında bir fırça yardımıyla alacaktım fakat unuttum. Sizler almayı unutmayın, daha pürüzsüz, daha güzel bir görüntü olacaktır. Daha sonra bir keskin bıçak yardımıyla önce tepsimizi dikeyden ince uzun bir şekilde kesiyoruz. Ben baklava dilimi yapacağım ve daha sonra kenarlardan baklava şekli veriyoruz. Baklava dilimi şekliyle keseceğiz. Evet, baklavamızı dilimledikten sonra 200 gram tereyağı ve yarım çay bardağı zeytinyağını bir tavaya aldım ve ocağımın altını açıp kaynamasını bekledim. Bu şekilde üzerinde köpükler oluşuyor. Muhakkak bu köpükleri almalıyız. Yoksa baklavayı pişirirken üzerinde yanık yanık oluşur. Burada önemli püf nokta üzerindeki köpükleri almamız.
Yağımızın üzerindeki köpükleri aldıktan sonra bu şekilde bir tabağa altındaki tortu gelmeyecek şekilde alıyorum ve altında kalan tortuyu mutlaka döküyoruz ve üzerine yarım su bardağı daha zeytinyağı dökmüş oldum. Yani toplamda 1 su bardağı zeytinyağı ve 200 gram tereyağı kullandım. Sizler isterseniz 250 gram da tereyağı kullanabilirsiniz. Ve baklavamızın her tarafına gelecek şekilde eşit miktarda döküyoruz. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Dökmüş olduğum yağ kesinlikle sıcak değildi. Yağ soğuduktan sonra baklavamızın üzerine döküyoruz. Ve yağını çekinceye kadar bekleyeceğiz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fansız fırında baklavamı 1 saat boyunca pişirmeye bıraktım. Evet, görüyorsunuz pişmeye başladılar. Yavaş yavaş kabardılar. Evet, baklavam pişti. Yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika boyunca arkadaşlar pişirdim. Eğer fırınınız çok çabuk kızartıyorsa üzeri kızarmaya başladıktan sonra 160 dereceye ayarını indirebilirsiniz. Baklavamın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk olan şerbetimi sıcak baklavamın üzerine her tarafına gelecek şekilde eşit bir miktarda döküyorum. Gördüğünüz gibi baklavamın kıvamı kaldıkça daha da koyulaştı şerbeti. Tam istediğim kıvamda oldum. Evet, her tarafını döküyoruz. Ve daha sonra tepsimizdeki baklava iyice şerbeti çekinceye kadar bekleyeceğiz. Evet, baklavamız birkaç saat dinlendikten sonra şerbeti güzel bir şekilde çektim ve gayet leziz görünüyor. Gerçekten böyle kat kat ayrılan, tel tel ayrılan, bakın yakın çekim yapıyorum ve görüyorsunuz her bir katı pişti ve her bir katı tel tel ayrıldı ve çok tadına da baktık, çok lezzetli olmuş. Şimdi size ağır çekimde dokusunu gösteriyorum. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Gayet çatala rahat bir şekilde geliyor. Kıtır kıtır, kıyır kıyır ve bir o kadar da lezzetli oldum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, kanalımı beğendiyseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna da basabilirsiniz. Açıklamalı bir şekilde aşağıya da bırakacağım. Oradan da açıklamalarına bakabilirsiniz. Gelen bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zil sesini açmayı unutmayın. Hayırlı bayramlar diliyorum.